Merhaba sevgili dostlar, ben Emine Baran. 6-12 Temmuz haftası astroloji yorumlarıyla karşınızdayım bu hafta. Çok önemli bir hafta, çok önemli bir hafta. Neden? Çünkü bu hafta aslında birçoğumuz ve global eksende de dananın kuyruğunun koptuğu haftalardan bir tanesi. Çok önemli. Ay düğümüyle Venüs'ün bir ay düğümlerine açısı var ve bunu aynı anda Uranüs'le bir kareleyecek. Güneş, Satürn karesiyle haftaya başlıyoruz. Mars'ın zaten Uranüs'le bir kavuşumu ve zaten o büyük abimiz Jüpiter Aslan'a geçer geçmez bütün kolektiflere göz kırpıyor ve ateş elementi, hava elementi baskın. Yani bu hafta arkadaşlar o kadar önemli ki birçok konuda bitti. Hani yıllardır konuşuruz, bitireceğim, bitti, bu iş olmaz. İşte evlilikler, ilişkiler, işler, ortaklıklar, parasal konular, ailevi konular. Hani dillere pelesenk olmuştur ama bir türlü bitmez. Böyle sakız gibi yapışır. İşte şimdi bu hafta işte bitti ya, bitti. Bundan ötesi yok denebilecek bir hafta. O yüzden çok dikkat. Evet, agresyon var. Mars'ın tetiği, Uranüs'ün tetiği çok fazla, çok dikkat edilmesi gerekiyor. Öfkeye çok alan açacak bir hafta. Pire için yorgan yakmaktan ziyade aslında bu hafta karmik enerjiler harekette. Karmik enerjiler çok fazla işleyeceği için bitecek, artık işimize yaramayan her türlü eylem, kişi, olayın hayatımızdan çıkma olasılığı var. Buna bir söz, bir tavır, ne bileyim bir tartışma, bir şeyi duymak, bir şeyi anlamak ya da bir gün sabah kalkıp böyle bu hafta içinde ve bu haftadan sonraki süreçte özellikle tutulmalara gidiyoruz. Ya tamam, bir şeyler değişti artık. İç dünyamda ona dair bir duygu, his, düşünce yok. Nasıl oldu anlamadım. Bitti. Bitti dedirtecek haftalardan bir tanesi. Karmik enerjiler var, ateş enerjisi yüksek. Bu yüzden arınma, temizlenme, hani tabiri caizse günah çıkarma haftalarından bir tanesi. Her şeyin böyle tık 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 yerine konulabileceği, bize rağmen olabileceği haftalardan bir tanesi. İlahi enerji çok yüksek düzeyde işliyor bu hafta. Yani karmik enerjiler, büyük kaderler devrede. O yüzden bize iyi gelmeyen her şeyi hayatımızdan çıkarmakla ilgili niyet edelim, dua edelim. Gerçekten çok önemli. Bize rağmen bitişler, bırakmalar, ayrılıklar, kopuşlar, arınmalar gerçekleşebilir. Buraya da alan açalım. Ne oluyorsa hayrımıza deyip teslim olmakta da fayda var. O zaman ne yaparız biz? Bu haftadan sonraki süreçlerde özellikle şu tutulmaya da giderken bizimle ilgili hayrımıza en iyi olacak şeyleri seçme noktasında mutlaka danışmanlık almalıyız. Konular çok ama şu özellikle Güneş ve Satürn'ün etkisine bir değinmek istiyorum. Burada otoriteyle ilgili çatışmalar, işte evde iki erilin çatışması, iki baş denen kişinin kavgası, yine yönetimde, bürokraside çok önemli yol ayrılıkları, politikadan, liderlerden, siyasetten gümbür gümbür haberler, ifşalar söz konusu olabilir. Sanat camiasından yine çok önemli haberler gelebilir. Bir şeyin lideri, öncüsü, başı olan kişilerle ilgili spor camiası olsun, büyük kurumlar olsun, iş insanları olsun. Çok önemli haberler gelebilir. Sağlık haberleri, vefat haberleri, işte bir anda batış, iflas ya da ne bileyim makamından, koltuğundan ayrılma haberleri gibi. Yani gümbür gümbür geliyoruz ama buradaki haberler şöyle sevgili dostlar, işte bir gazete köşesi o oradan ne bileyim işte görevinden ayrıldı gibi değil. Yani buradaki ayrılıklar, kopuşlar aslında ülkemizle ilgili de çok önemli olayların ve gündemlerin başlatıcısı olabilir. Yani çok önemli. Evet, ülkemizle ilgili çok kritik enerjiler de söz konusu. Liderimizin haritası da çok önemli tetikler alıyor. Burada ben önemli bir takım durumlarda olabileceğini öngörüyorum. Önümüzdeki 2 ay içinde siyasi bir takım krizlere gitme gibi enerjiler de söz konusu. Bunu da şöyle buraya bırakayım ama hani bir şekilde çok yüksek mevkilerdeki koltuklarda devinimler, dönüşümler söz konusu olabilir. Bu da ülkeyi siyasi bir takım çıkmaza götürebilecek süreçleri içeriyor aslında. Bunu da söyleyeyim buradan. Geçtiğimiz yayında da söylemiştim. Aslında Temmuz'la birlikte, Temmuz'dan ve bu haftadan sonraki başlayan tetiklerle birlikte hem dünyada hem de ülkemizde hani kemerleri bağlayıp şöyle bir türbülansta iyi durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü işte hem siyasi hem ekonomik, hele bu hafta çok ekonomik ciddi
dalgalanmalar söz konusu. Bu da birçok iş adamı, üretici ve paraya hükmeden, yani para yönetiminde görev alan insanlarla ilgili önemli haberleri getirebilir. Bunlar olumlu da olumsuz da çok dalgalı bir enerji olduğu için bu istikrarsızlık tabii tabana da olumsuz şekilde yansıyabilir. Biraz dikkat. Şimdi Mars gitmiş Uranüs'le kavuşuma ikizlerde. Venüs kadınları anlatan enerjide gitmiş ay düğümüyle Perşembeden sonra ne yapacak? Güney ay düğümüyle kavuşacak. Başak'ta, Başak'a geçiyor Venüs. Şimdi burası çok önemli. Eril ve dişil, kadın ve erkeğin enerjisi değişken burçlarda. Ve aynı zamanda bu ikisi de Merkür yönetiyor ve o da gitmiş Yengece retro, yani ailevi konularda. Kadın erkek aile, çoluk çocuk konularında çok önemli gündemler var. Ani hızlı boşanmalar, ani hızlı aileyle ilgili çıkabilecek yasalar. Allah korusun sevgili arkadaşlar, kadınlara, çocuklara yönelik aile içi yapılabilecek şiddetler, bunları çok fazla duyabiliriz. Ayyuka çıkabilir. Aynı zamanda daha sıkıntılı durumlarda ensestleri, aile içi tacizleri, tecavüzleri Allah korusun, bu enerjiler altında duyabiliriz. İfşalar olabilir, duyulabilir. Bütün toplumu ayağa kaldıracak, hassasiyetlerimize dokunacak enerjiler söz konusu. Aile bağlarıyla ilgili önemli durumlar söz konusu. Burada yasalar, koruyucu yasalar çok fazla gündeme gelebilir. Hepimizi böyle, bütün toplumu teyakkuz ettirebilecek ifşalardan bahsediyorum. Bunlar çok tanınmış, ünlü, bilinen kişilerden de olabilir. İşte burada çok fazla ses de getirebilir. Birçok toplum önünde olan kişinin ailevi sırlarıyla ilgili ifşalar çok fazla gündemde yer tutabilir. Biraz dikkat diyorum sevgili arkadaşlar. Kopuşlar, arınmalar, bırakmalar, böyle bir vazgeçişler var ya, şimdi boşanmalar çok fazla artabilir ama bu ilişkilerde karmik gelen enerjileri temizleyeceği gibi buna ayak uyduramayan ruhlar, özellikle eril enerjiler Uranüs'le o öfkeyle birlikte ne yapabilir? Bakın, sıkıntılı durumlar ortaya çıkartabilir. Burada biraz teslimiyet, biraz bırakma, biraz gerçekten oluruna bırakma da çok önemli. Bu hafta özellikle en çok öfkemize hem trafikte, hem konuşmada, hem tartışmada, hem de aile içi durumlarda çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi işin içinde yengeç, bu kadar sıvı enerjisi, yani bu kadar yoğun enerjileri Merkür retro yapmış, yengeçe gitmiş ve Jüpiter'in de açılarına baktığımda kolektiflere, özellikle Neptün enerjisi de Koç'ta işliyorsa, denizler, denizcilik, gemilerle ilgili durumlar söz konusu. İşte Jüpiter Aslan, tatil yerleriyle ilgili deniz kazaları, ne bileyim işte yat, jet ski vesaire, denizin üstündeki araçlarla ilgili kazalar gibi durumlar söz konusu. Burada oluşabilecek, yine askeri alanda askeri gemiler vesaire, bu alanda oluşabilecek hasarlar, durumlar söz konusu. Geçen hafta da söylemiştim. Sinyaller, elektronlar, elektrikler, işte iletişim, elektro harp gibi enerjilerde de bir takım önemli olaylar bekliyorum. Deniz üstünde iki ülkenin dalaşması, sataşması, kavgasını görebiliriz. Hani bu bir savaşa sebep olabilir mi bilmiyorum ama deniz üstünde başlayabilecek bir savaşma, bir sürtüşme, bir karşılıklı atışmalar söz konusu olabilir. Böyle bir hani uçak dalaşmaları gibi şu anda da gemi dalaşmalarını görebiliriz. Tatilcilere özellikle sesleniyorum. Bu kadar yoğun enerjiler ve tetikleyen enerjilerle boğulma riskleri çok fazla olabilir. Yine yengeç, orada bir Merkür retrosu ve bu kadar kolektifler tetikleniyor ise bütün kolektifi etkileyebilecek, kalabalık yerlerde olan insanları etkileyebilecek enerjilerde işte toplu gıda zehirlenmeleri, toplu bir takım Allah korusun oluşabilecek yangınlarla ilgili sıkıntılar, işte bir gemi ne bileyim hasar alması, batması, işte toplu mahsur kalma gibi, geçen haftalarda değinmiştim. Bu enerji hala sürüyor ve yoğun bir şekilde sürüyor. Sularda mahsur kalma, sularda kurtarılabilecek çocuklar gibi enerjiler söz konusu. Şimdi işin içinde bir aile sırlarını anlatacak Merkür retrosu varsa ve Merkür'ün yönettiği enerjilerde Mars ve Venüs'ün çok güçlü tetikleri varsa, burada karma işliyorsa, saklanan sırlar ortaya çıkabilir. Birçok kişi aldanma, aldatılma konularıyla ilgili boşanma davası açabilir. Duymadığımız birçok şeyi duymak, görmek, gözümüzün açılması gibi enerjiler var. İşin içinde, bu gezegen enerjilerin içinde seks, para, libido, dünyevi hazlar, maddi enerjiler ve bunların bir anda ifşası ile ilgili konular Jüpiter Aslan'da çok fazla duyurabilir. Merkür
yengeçte retro sırları ortaya çıkartabilir. Güneş de orada aydınlatıyor. Ne oluyor? Aile sırları ve aileye dair her şey ortaya çıkıyor. O yüzden kadın erkek ilişkileri çok fazla dikkat. Kadın erkek ilişkileri derken aynı zamanda burada satışlar, ticaret, para, politika ile ilgili durumlar da var. Politik satışlar, ülkelerin birbirlerini satması, arkadan vurması, yapılan anlaşmaların bozulması, tekrar gündeme gelmesi gibi konular çok önemli yer tutuyor. Yani dostların düşman, düşmanların dost olabileceği bir haftadan geçiyoruz. Çok fazla basında bu konuda da haberler duyabiliriz. Hafta da söylemiştim. Yük taşıyan gemiler, yük taşıyan uçaklar, işte bir yerden bir yere lojistik enerjilerinde, ondan sonra geçişlerde, gümrüklerle ilgili konularda önemli haberler bekliyorum. Burada malların, işte malzemelerin ziyan olması gibi konular da var. Buraya çok dikkat. Özellikle bu hafta uyarmak istediğim bir konu. Verilerin, dataların çalınması. Ondan sonra eski işte bir antikaların çalınması gibi. Yine para, mesela banka soygunu diyebiliriz. Hani kaldı mı bilmiyorum ama böyle paraların muhafaza edildiği, maddi enerjilerin böyle altın gibi, maden gibi değerli şeylerin muhafaza edildiği yerlerde oluşabilecek hırsızlıklar. Mesela Louvre Müzesi'nde olan soygun gibi. Yani dünyada hiç eşi benzeri görülmemiş büyük soygunlar çok fazla yer tutabilir. Tabii bu büyükler yer tutarken küçük soygunlar, yani ev soygunlarında çok fazla artış olabilir. Hırsızlara dikkat. Bu hafta ve bu haftadan sonraki 3 hafta hırsızlara dikkat haftası arkadaşlar. Çok önemli. Sanki yine böyle 2025'in Eylül-Ekim ayından sonra olan o çok fazla data hırsızlığı, bahis çeteleriyle ilgili baskınlar gibi enerjiler söz konusuydu. Ya da işte spor camiasındaki şikelerle oluşan haksız kazançlar. Şimdi yine bunları çok fazla duyabiliriz. Bunun gibi etkileri duyabiliriz. Yani bahis, işte ne bileyim spor camiası, işte oyun oynanan yerler, datalar, veriler oynanması, çalınması, yer değiştirmesi, haksız kazanç olması gibi konular gündemde. Hem fiziksel hırsızlık hem de internet üzerinden data çalmakla ilgili veya internet üzerinden yapılan bu kriptolarda dahil parasal enerjilere olabilecek saldırılar söz konusu. Yani bunu daha nasıl anlatayım? Her türlü hırsızlığa açık bir enerjiden geçiyoruz. Bol dedikodu, ama en çok da Perşembeden sonra bol dedikodu haberleriyle uğraşabiliriz. Dedikodulara bu anlamda dikkat diyorum sevgili dostlar. Para yöneten kişiler ve işte gücü yöneten kişilerle ilgili haberler, bu Satürn Güneş karesinde çok fazla ifşa olup ortaya çıkabilir. Kavgalar, lider kavgalarını çok fazla göreceğiz. Çok fazla ekranda liderler, yöneticiler, bürokratlar, işte politika dilinde çok fazla dalaşmaları göreceğiz sevgili dostlar. Zehirlenmelere ekstra dikkat. Geçen hafta da bahsetmiştim. Bulaşıcı hastalıklara çok ekstra dikkat. Hala bu riskler devam ediyor. Zehirlenmeye, bulaşıcı hastalık, keneler, kanatlılar, işte sivrisinek, sinek vesaire oluşabilecek ısırıklarla gelen bulaşıcı hastalıklara da çok dikkat diyorum. Salgınlara da çok dikkat diyorum. Ateş enerjisi aktif olduğu için ateşli hastalıklar, işte ishal, bulantı, kusma, ateş ya da ne bileyim başta ateş gibi ateşli hastalıkları alan açan enerjiler var, ama sağlığa ekstra dikkat. Çok sıcaklar geliyor. Çok sıcakların içindeyiz. Burada ateş enerjisinin yüksekliği, başın işte kalp, tansiyon, damar tıkanıklığı, damarla ilgili pıhtılar falan, Allah korusun, çok dikkat etmek gerekiyor. Yani burada biraz böyle beklenmeyen ani kayıplar, beklenmeyen ani vefatlar gibi enerjiler söz konusu diyorum. Allah korusun. Ama şimdi bu kadar iç kararttın, haklısınız. Gerçekten zorlayıcı enerjiler var, ama İşte bunları aslında, bu zorlayıcı enerjileri kurumlar, devletler, büyük şirketler ya da büyük aileler biraz böyle stresi dağıttığı için daha dengeli karşılayabiliyor. Ama daha yalnız, çekirdek ve biz bireysel olarak takıldığımızda bu büyük kolektif enerjilerin baskısını daha ağır hissediyoruz. Bu da bizi, Allah korusun, toplumsal olarak cinnete, şiddete, intiharlara sürükleyebiliyor. Yani bu tür enerjiler altındayken toplumsal dayanışmadan tutun da ailevi dayanışmayı, sevdiğiniz kişiyle güzel vakit geçirmekten tutun da beklentileri aza indirmeye kadar kullanabilirsiniz. Beklenti hayatta arttıkça tahammülsüzlük de artıyor, mutsuzluk da artıyor. Dolayısıyla
hem normal gezegen enerjilerinde keyifli enerjileri paylaşırken hem de sıkıntılı gezegen enerjilerinde bu sıkıntıyı bertaraf etmek için sevdiğiniz insanlarla bir arada olmak, biraz böyle kusurları görmemek, biraz tahammülse bu, hani tırnak içinde tahammül etmeyi öğrenmek de önemli sevgili arkadaşlar. Çünkü dünyada her şey hani iki başı mahmur bir enerjide olmuyor. Denge gereği mutluluk kadar mutsuzluk, huzur kadar huzursuzluk, işte aşk kadar bazen nefret. Bu duyguların zıttıyla biz insanoğlu boğuşuyoruz. Tabii bunların hepsinin üzerinde daha yukarıda olan çok önemli bir duygu, her şeye rağmen şükür duygusu, her şeye rağmen mutluluk duygusu. Oraya ulaşamadığımız sürece kabız bir şekilde döngülerde kısılıp kalacağız. Biz bunları nasıl yöneteceğiz? Hem bilinçte, hem bilinçaltı, hem bilinç üstünde, nöronlarda bunlarla nasıl başa çıkacağız? Tabii ki bunları öğretiyorum. Bu metotları öğretiyorum. Bunların danışmanlığını veriyorum. Ne olursa olsun huzurda ve merkezde kalabileceğin. O yüzden bu gezegen bu tür etkilerde mutlaka zaten danışmanlık alın. Sevdiklerinizle daha bir arada olmaya özen gösterin. Tahammülsüz enerjilerden kaçının. Beklentileri çok fazla büyütmeyin. Sadece üzerimize düşeni yapalım. Ben ne için yaratıldım, ne için geldiysem buraya odaklanayım. Bak, bu çok hızlı merkezler, çok da işe yarar. Bu konuda da zaten danışmanlıklarımda sen ne için geldin, ne için varsın, nerelerde olmaman, nerede olman gerekiyor, kafa karışıklıklarını sıfıra indirecek kadersel planda muazzam formüllerle çalışıyorum. Ruh burcu tekniğim zaten tamamen bunun üzerine kurulu. Şak diye sen ne için geldin, ne yapacaksın, neredesin, bu büyük plandaki yerini çok güzel bir şekilde tespit edip ne yapıyorum, aktarıyorum. O yüzden danışmanlık almanı çok öneririm. Şimdi unutmadan şunu da söyleyeyim. Bu hafta önemli bir konu. Bakın, Sirius'un Güneş'le kavuşumu ve bu kavuşumada bir kareleme enerjisi var. Yani bu hafta 7, 8, 9 Temmuz haftası. Çok fazla alanınızı temiz tutmaya, çok dua etmeye, çok fazla kabulde kalmaya, çok fazla direnç değil, teslimiyet enerjisinde olmaya ihtiyacımız var. Yani direnç enerjisi direnç doğuracağı için çok sıkıntılı olabilir. Teslimiyet enerjisine girmemiz gerekiyor. Özellikle bu hafta başı gibi lütfen ne yapın? Kendinizi inziva, koruma alanlarına alın. Bol teslimiyet, bol dua, bol maneviyatı arttırın. Sirius enerjisi çok güçlüdür. Hak edeni hak ettiğini verir. Bazılarını hani alaşağı eder, bazılarını çok hak ettiği için yukarıya çıkartır. Burada çok ilahi enerjiler işler, bize rağmen olan enerjiler işler. O yüzden bizim yapabileceğimiz tek şey kendi alanımızı hem bilinç hem enerji seviyemizde temiz tutabilmek. Bedenimiz de bunun içinde sevgili dostlar. Evet, bu konuda da şöyle bir uyarayım istedim. Bakalım. Özgürlük enerjileri çok fazla, hem toplumsal hem bireylerde çok fazla artabilir. Boşanmaların altında ben kendimi özgür hissetmiyorum fikri yatabilir. Ne bileyim, gençler evden ayrılmak isteyebilir. Çok fazla bu enerji tetikler. Ben özgür değil miyim burada gibi kaotik enerjiler var ve yine halkta ve gençlerde özgürlük naralarıyla böyle patlayabilecek toplumsal krizler var. Bunu da buradan belirteyim. Evet. Dijital paralarda soygunluk, bunu da söylemiştim. Dijital para, banka, madeni paralar, neyse işte değerli madenler, veriler, datalar, bu alanda oluşabilecek büyük soygunlara da çok dikkat, tekrar uyarayım. Bir böyle kendimize, çoluğumuza, çocuğumuza, etrafa mukayyet olma, koruma, kontrollü olma haftası. Bunu tekrar söyleyeyim. Kalabalıklara çok girmeyin efendim. Kontrollü olun. Evet. Şöyle bakalım. Sıvılara dikkat. Kaçak içki, kaçak alkol. Ondan sonra eğleniyordum. İşime bir şey kattılar. Yemeğime bir şey kattılar. Bakın, bu haberler çok fazla gelebilir. Çok dikkat. Cinsel saldırı, taciz, tecavüz haberleri çok fazla gelebilir. Dikkat. Evet, sevgiyi bu hafta çok harekete geçirmek lazım. Teslimiyet haftası. Şimdi şunu sorgulatabilir Venüs Güney Ay düğümü. Sevgi, hani al yazmalım. Sevgi neydi? Sevgi emek mi? Sevgi aşk mı? Sevgi tutku mu? Sevgi zaman mı? Hayatını adamak mı? Ne? Bunu çok sorgulatacak ve sevginin ne olduğunu hepimiz kendi bireysel dünyamızda sorgulayacağız. O yüzden çok fazla takıntılı, mükemmelliyetçi, işte o beni seviyor mu kuşkusu, ben onu seviyor muyum
kuşkusu, içimizde çok yoğun, derin kuşkular oluşabilir. Bu da bizi bir takım şeyleri aramaya itebilir. Bu da evliliklerde, ilişkilerde böyle çatırtıları ortaya çıkartabilir. Çok dikkat, kuşku duyabileceğimiz bir hafta. Bu sadece karşı taraf değil, aslında kendimizden de kuşkulanabileceğimiz, kendimizi yetersiz, değersiz hissedebileceğimiz, bundan dolayı da böyle kimseye karışmayayım diye depresif bir enerjiye girebiliriz. Bakın, bunlar tuzaktır. Çok fazla kendimize yüklenmeyelim sevgili dostlar. Parasal konularda bu hafta çok hızlı manipüle olup çok hızlı iniş çıkışları görebiliriz. Hem borsada, hem altında, hem diğer parasal alanlarda çok hızlı oynak piyasalar var. Bu Temmuz sonuna kadar böyle gidebilir. Biraz dikkat, biraz kontrollü olmak gerekiyor. Bu yüzden çok işte ekonomi konusunda mutlaka çok iyi ekonomistleri dinleyerek karar verin sevgili dostlar, yatırımlar konusunda. Evet, kandırılma, dolandırılma vesaire bunları söyledik ama şimdi bir de bu retrolarda ve bu gezegen enerjilerinde ve bu ay düğümünün, özellikle Venüs'ün Güney ay düğümü kavuşumunda karmik enerjiler işlediği için geçmişte hakkınızı yiyenler sapır sapır önünüze gelir, dökülür. Birinden alacağınız vardır, gelmiyordur, bakın bir anda şak diye gelebilir. Yani burada illa kopuş ya da ayrılış ya da bitiş derken bir hakkın iadesi de söz konusu. Bir şeyleri kaybetmek, bırakmak, azalmakla ilgili enerjiler çalışıyor. Evet, ama işte birileri senin hakkını bir zamanlar yiyip seni azalttıysa şimdi hakkın iadesi gibi konular da var. Bak, ilişkilerde çok fazla helallik almak için gelen olabilir ya da birine ah ettiğiniz görebilirsiniz, Allah korusun. Yani hem ilişkiler, hem para, hem madde, dünyevi enerjilerde bir ilahi terazinin artık böyle kurulup böyle bir hak dağılımını göreceğiz. Neyse o, hani ne kadarsan, ederi neyse, değeri neyse, karmik enerjiler işliyor. Bazılarımızı bu güldürebilirken bazılarımızı ağlatabilir. Yani her şey illaki de böyle olumsuz gibi de düşünmemek gerekiyor. Kaybedilen haklar, hayalini kurdun, bir zaman hakkın olduğunu düşündün, çok emek verdin, olmadı. Bak, şimdi önüne gelebilir, şak şak olduğunu görebilirsin. Ne bileyim, bir zaman bir paranı birine borç verdin, belki ondan gelmez ama başka bir yerden çok güzel rızık kapıları gelir. O kişinin mesela sıkıntıda olduğunu görebilirsin. Ne bileyim, işte evlilik, ilişkilerle ilgili konularda hakkım yendi dersin, arkadaşlık konularında bir bakarsın o kişiler tepetaklak olmuş, sen çok güzel sistemini, hayatını kurmuşsun, ilerliyorsun. İşte karmik enerjilerin çok güçlü işlediği bir haftaya giriş yaptık ve bu tutulmalar zaten bunu da getirecek. Aslında bu kötü bir şey değil. Yani burada karşı taraf şöyle böyle, yani bir karşı tarafa kötüleme enerjisi değil. Olması gereken oldu. Seni büyüten enerjiler öyle olması gerekiyordu. Kimseyi suçlayacak ve kurban bilincinde olacak bir durumumuz da yok hiçbirimizin. Buraya da dikkat çekmek istiyorum. Ama bu ateş enerjisi böyle bir temizleme, böyle bir arınma, böyle bir temize çıkarma enerjisi getiriyor. Dolayısıyla hani bu dünya deviniminde seni bir yere taşıması gerekenler görevini yaptı ve sen oradan bir hak edinimi sağladın. Şimdi işte bunun karşılığını çok güzel alabilirsin. O yüzden hani beddua etmek ya da ne bileyim kızmak da aslında çok derin boyutta gereksiz. Çünkü herkes sen büyü, geliş, sen ol, gücünü eline al diye bir görev için burada. Bunu da unutma. Biz birbirimiz için görevli gelmiş ruhlarız. Diğer tarafta gerçekten birbirimize söz veriyoruz ve birbirimizin görmezlerini, çıkmazlarını göstermek için buradayız. Bu bazen ruhun tekamülünde kolay olmuyor. Çünkü konfora alışkınız, acıyı sevmiyoruz. Bazen bu acıtmak gerekebiliyor, dürtmek gerekebiliyor. Karşı tarafta bunun için görevli oluyor. Bunu da böyle değerlendirin sevgili dostlar. Bir konuda daha uyarmak istiyorum. Elektrik, elektronikle ilgili konularda, işte aksamlarda sıkıntı varsa mutlaka buraları tamir ettirin gibi. Çünkü burada mesela elektrik, elektronik, teknik bir aksamdan dolayı oluşabilecek yangınlar, patlamalara açık bir hafta. Özellikle üretim yerleri, fabrikalar, depolar, gıda depoları, kimya depoları, kimya ile ilgili yerlerde de çok büyük sıkıntılar olabilir. Yani Allah korusun, uyarayım. Dostlarım, tabii ki olacağı hani önüne geçemeyiz ama bizim ülkemizde de biraz liyakat, biraz dikkat çok fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok fazla neme lazımcılıktan dolayı da sıkıntılar oluyor. En önemli sorun bence ülkemizde liyakat. Yoksa çalışkanız, yoksa iyiyiz, yoksa mükemmeliz ama liyakat ve görev dağılımı ya da bir şeyin en iyi şekilde yapılmasıyla ilgili eksiklerimiz olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. O yüzden ne yapıyorsak en iyisini yapalım. Yani sabah kalkan anne, ev hanımı, neyse görevin en iyisini yap. Ne bileyim, bir öğretmen neyse görevi en iyisini yap. Bir
doktor, neyse görevin, bir kaldırım taşı döşeyen işçimiz, neyse en iyisini yap. Olay bu. Tamamen aslında sistem, bunu çok iyi yapan insanlar ve doğanın şartlarına güzel bir şekilde meydan okuyan insanlar için değer ve eder katkısı büyüyor. Evrensel değeri büyüdüğü için maddesel değeri, manevi değeri de büyüyor. Dolayısıyla bir şeyin en iyisini yapmak, aslında ne için geldiysen, sen ne için yaratıldıysan bunun olabilecek en iyisini senin alanında sergilemek aslında dünya hayatının en büyük sınavı. Bu sebeple bu enerjiler aslında aksayan yerleri de gösterebilir. Bu gökyüzü enerjileri bir anda senin olmaman, gitmemen, bulunmaman, işte yürümemen yolları da gösterebilir. Dolayısıyla bu hafta sinyalleri çok iyi okumak, çok merkezinde kalmak, çok tefekkür etmek, kalbinle bütünleşmek. Akıl, geçen videomda da söyledim. Akıl ve kalp dengesini kurarak, düşünerek, tefekkür ederek, sistemi okuyarak, sana gelen mesajları okuyarak hareket etmek çok önemli. Çünkü biz olduğumuz yer, olmamız gereken kişi noktasında değilsek, sıratımızda müstakim değilsek, bu dengede değilsek, toplum, etraftaki insanlar, ekonomik şartlar bizi çok fazla tokatlayacak. İlişkilerimiz bizi çok fazla tokatlayacak. Canımızı yakacak. Çünkü sistem bize habire olman gereken kişi, gitmen gereken yön, neysen, ne için söz verdiysen oraya seni getirmeye çalışıyor. Sağa sola kayan bu bipolar enerjiden seni kurtarmaya çalışıyor. O yüzden acılar en büyük öğretmen, o yüzden acılar en çok yol göstericiler. Sistemi okumak için danışmanlık almanı, yönünü tayin etmek için gerçekten ruh haritana baktırmanı öneriyorum. Bu konuda çok önemli, çok özel bir metotla çalışıyorum. Şak diye ilahi puzzle'daki yerin, kabın, durumun, enerjin, ne yapacaksın, bereketin nereden akıyor, en çok kazancın nereden geliyor, ilişkilerde nasıl bir tavırla kendini önce bilerek ve bularak nasıl en iyi ilişkiyi yaşarsın, hayatından nasıl tatmin olursun. Zaten bunları hem astrolojik hem de diğer bulduğum metotlarla çok şak önüne döküyorum. Dolayısıyla bu dönem en çok seni rahatlatacak, en işine yarayacak şey danışmanlık almak. Bir pusulan, bir rehberin, bir metodun elinde sana yansıtan çok güçlü bir aynan olmadan o karanlık sular yüzülmez sevgili dostlar. O karanlık sular geçilmez. Gerçekten dünya hayatı insan oğlu için çok önemli bir oyun ve bu oyunun da çok önemli kuralları var. Bunu bilmeyenler için zorlayıcı. İlahi yasanı, evrensel düzenini, ne için geldiğini, hangi alanın senin alanın olduğunu, nasıl bir tavır, nasıl bir tutum, nasıl bir özellikle bunu sunacağını, bunları çok iyi tespit etmek gerekiyor. Ve bunlar hani bu kadar kolay değil. Zaten buraya bile isteye unutturularak, özellikle Matrix'in içinde görme, oyunun en büyük parçası bu. Bulama diye bir yerlere saklanıyor falan. Yani çok heyecan verici de bir şey var burada. Çok dikkatli dinleyin. Çok önemli bir şey söylüyorum. Zaten sen zor bul, kolay bulama. En büyük sınav, en büyük imtihan burada. Kendin olabilme becerisi. Zaten bunu bulama, zor bul ve bulunca da çok kıymetli bir şey olduğunu bil diye gönderiliyorsun. O yüzden burada bu tür ilimler, bu tür bilgiler, bu tür metotlar hayat kurtarıcı, ip atıyoruz. Sevgili dostlar, bir rehber olarak benim görevim de bu. Çünkü hayatımı zaten buna adadım. Çocukluğumdan beri bu kadar düşüncenin, bu kadar bilginin, bu kadar çabanın altında yatan, ben acilciyim, acil hemşiresiydim eskiden. Yani hayat kurtarmakla ilgili zaten derin bir misyonum vardı. Dolayısıyla bu şimdi bilinç boyutuna, astroloji boyutuna, hayatın puzzle boyutuna taşındı. Yani somut alandaki enerjiyi soyut bir alana taşımakla görevlendirildim. Soyut alanı da somut alana indirgemekle. Dolayısıyla ben size söylüyorum. Yani kendini bilmeyen insan, kendini bulmayan insan bu kaybolan dünya okyanusunda kayıp üzerine gelen, kaybedilme üzerine gelen, işte özellik burada, burayı bulmak gerekiyor. Buradaki puzzle o kadar kıymetli ki senin bu dünya denkleminde, senin bu dünya düzlemindeki puzzle'daki yerin senin için o kadar önemli ki zaten tek görevin bunu bulmak, bunu bilmek, bunu anlamak üzerine geldin. Bütün tatmin, bütün mutluluk, bütün bereket orada yatıyor. Yoksa böyle okyanusta kaybolan
bir damlacık değil, gerçekten puzzle'daki yerini bulan, bilen, hem okyanusu hem puzzle'ı anlayabilen bir bilinç, tekamül ve yükseliş seviyesine geçiyor. Dünya oyunu, dünya alanı bunun için yaratıldı. Kim olduğunu bilmek, kim olduğunu bulmak, ne için geldiğini anlamak sınavların en büyüğü ve bununla ilgili de zaten geliştirilmiş bütün metotlar dünya üzerinde buna hizmet etmek için var oldu. Ben de bunların içinde hem kendimin geliştirdiği hem de en iyilerini seçtiğim müthiş metotlarla çalışıyorum. Bu iş bu kadar uzun sürmeyebilir. Yani kendini bulma, bilme, tanıma, puzzle'daki yerini anlama, kader planını çözme, buna göre stratejiler geliştirme ve kendi kimliğine, merkezine sahip çıkmak çok da zor değil. Çünkü danışmanlıklar, rehberlikler, metotlar bunlar için gerçekleşti. Yoksa 60 sene, 80 sene arayabiliriz hepimiz. Hepimiz gerçekten bunu arayabiliriz. Bunun için geldik. Ama bunu 20 yaşında da elde edebilirsin. 15 yaşında da fark edebilirsin. 40 yaşında da anlayabilirsin. 60 yaşında da. Nasıl? Danışmanlıkla. Nasıl? Gerçek rehberlerle, gerçek hakiki işe yarayan metotlarla bunları kavrayabiliriz sevgili dostlar. Diğer türlüsü çok tokat yiyoruz çünkü hayattan. Diğer türlüsü hayat bizi çok fazla merkeze getirmek için çok fazla sallayabiliyor. Ama kimliğinin ne olduğunun, kim olduğunun farkında olan insan için, o merkezinde olan insan için bu devinimler bitiyor. Artık gerçek özgürlük başlıyor. Gerçek özgürlük kim olduğunu anlamak, özgün olabilmek, bağımlı olunan her şeyden uzaklaşabilmek. Kendini bilen insan zaten bir şeye bağımlı olamıyor. En önemli şey bu. Kendinin farkında olan insan zaten otomatik bağımlılığından düşüyor. Çünkü orası senin en büyük keyif alanın. Seni oyalayacak, uyuşturacak bir şeye ihtiyacın yok. Çünkü kendi kimliğinin çok idrakindesin artık. Bu yüzden rehberlikler, astrolojik rehberlikler, birçok bir rehberlik bu yüzden çok kıymetli. Bu yüzden arttı. Zaten son 200 yıldır uygulanan sistem insanlara çok fazla uyuşturmak, oynamak, oyalamak üzerine kurulduğu için artık bu yüzyılda ve bu dönemlerde son 20-30 yıldır ciddi bilinçlerde bir çığlık, ciddi boğulmalar, yani bu okyanusta, çok ciddi bir dünya okyanusunda boğulmalar, artık çığlık atan insanlar, rehberler yetişmeye, çok güçlü gelmeye başladık. Neden? Bu ana görevlendirildik çünkü. Tam da bunun için. Unutturuluyoruz. Kendi kimliğimizi yok sayıyoruz, uyuşturuluyoruz. Bu uyuşturulma illa bir madde etkisinde olmasına gerek yok ki. Her türlü şey bir uyuşturucu olabilir. Her türlü şey bir bağımlılık sebebi olabilir. Dolayısıyla rehberlik, danışmanlık bu kadar çok elzem. Rehberlik alın, danışmanlık alın derken gelin hadi benden alın gibi bir şey değil. Bu dönem çok dalgalı, çok kaotik. Geçen programlarımda da bayağı söyledim. Bayağı sallayıcı. O yüzden merkezinde kalan ve merkezde kalmayı öğreten, puzzle'daki yerini gösteren, gemideki yerini sana gösterme yetisi artık bu kadar deneyimle, tecrübeyle, eğitimle ve en çok da zaten ilahi olarak gelen bilgiyle, gelen rehberlerle çalışın lütfen. Buna kalbiniz karar verecek zaten. Buna gönlünüz, kalbiniz, özünüz zaten onu tercih edecek. Bileceksiniz onun kim olduğunu. Biraz tefekkür etseniz zaten anlayacaksınız. Rehberlik, danışmanlık önemli. Hele bu kaotik dönemde çok önemli sevgili dostlar. Bunu söyleyeyim, yani bu anlamda geliştirdiğim tekniklerle zaten ben bu konuda yani gerçekten şak diye ne için geldiğini, ne yapacaksın, stratejinle tek tek bilinç örüntünüzde birçok şeyi zaten öngörebiliyorum. Ben bunun için varım zaten. Bunun için geldim. Sevgili dostlar, rehberlik, danışmanlık neden önemli? Neden önemli? Bunlardan bahsettim. Hele bu dönemlerde çok önemli. Kaotik enerjiler çok fazla. Lütfen dikkatli olun, kontrollü olun. İç sezgilerinize güvenin. Tefekkür, teslimiyet ve merkezde kalmaya önem gösterin. Enerji, aura bedeninizin temiz olmasına lütfen önem gösterin. Çünkü bu dönem sistem bizim bildiğimiz gibi bir şekilde çalışmıyor. Frekans okuyucu bir sistem. Bizim frekansımız, titreşimimiz ne boyuttaysa zaten ona göre enerjiler çekiyoruz ve bu dönem çok kırıcı enerjiler var. Senin enerji alanında böyle çok fazla çatlak, işte açık alan, işte örselenmiş alan vesaire, o titreşimde sıkıntı varsa maalesef daha fazla maruz kalabiliyoruz. Bu tür enerjilerle böyle bir titreşime, frekansa geçebiliyoruz. Bu konuda uyarmak istedim. Ve dilerseniz burçlarımızdan başlayalım. Ne dersiniz?
Evet sevgili dostlarım, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu hafta biraz böyle kontrol diyorum. Allah'a emanet. Sevgiler, bay bay.